Unreal Engine 5 başlangıç rehberine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Landscape'i konu alacağız. Landscape nasıl oluşturursunuz, nasıl şekillendirirsiniz ve nasıl boyarsınız bunlardan bahsedeceğim. Video geçmeden önce 100 aboneye ulaşmış durumdayız. Abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Dilerseniz videoya geçelim. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Hemen sol üstteki Selection moddan Landscape moda geçerek videoya başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Manage, Sculpt ve Paint olmak üzere 3 tane menümüz var. Burada tabii ki bunları kullanacağız ama öncelikle Manage kısmından bizim landscape'imizi oluşturmamız lazım. Burada biz Create New bölümünden yeni bir landscape oluşturacağız. Burada bir dosyadan yani height file'dan da oluşturabilirsiniz ama bu videoda bunu oluşturmayacağız tabii ki. Burada bir takım ayarlarımız var. Hemen bunlardan bahsetmek istiyorum. Enable Edit Layers diyor. Bu kısmın kesinlikle işaretli olması gerekiyor. Sculpt ve Paint'in ayrı katmanlarda olmasını sağlıyor bu bize. World Partition kısmı varsayılan değerlerde kalabilir. Bu şu anda gördüğünüz gibi mesela 2 çarpı 2. Mesela bunu 1 yaparsam gördüğünüz gibi artık 1 çarpı 1 gibi düşünün. Bunu hemen varsayılanı alalım. Bu bizim aslında karakterimiz burada diyelim. Sol taraftaysa karşıdaki katmanları yüklememesini, performansı arttırmasını sağlıyor engine'in otomatik olarak. Daha sonra burada materyal kısmımız var. Materyali biz paint yaparken kullanacağız, oluşturacağız. Şimdilik oluşturmaya gerek yok. Aynı şekilde layer kısmını da paint ile oluşturacağız. Bunlar materyalle alakalı ayarlar. Onun dışında burada lokasyon, rotasyon ve ölçeğimiz var. Burada yine bu şekilde lokasyonu değiştirebiliriz ama 0,00 noktasında kalması bizim için daha iyi olur. Yine rotasyonla da uğraşabilirsiniz ama bu şekilde olması gayet yeterli bizim için. Onun dışında burada section size'ımız var. Yani şu anda 63x63'te. Bu da ne demek oluyor? Burada görmüş olduğunuz her bir karenin arasında 63 tane toplamda daha küçük kareler var diyebiliriz. Şöyle yaklaşırsak görürsünüz zaten. Burada görmüş olduğunuz şuradaki ayrım yani daha kalın bir yeşil renkli bir çizgi var. Buraya kadar 63 tane var demek. Burayı şöyle 7 çarpı 7 yaparsak sanırsam daha iyi anlaşılır. Görmüş olduğunuz gibi artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Burayı hemen 63'e alalım. Daha sonra burada sections per component diyor. Bunu 2 çarpı 2 yaparsak şu anda mesela görmüş olduğunuz buradaki sarı dikdörtgenin içinde toplamda 4 adet kare var. Burayı 2 çarpı 2 yaparsak görmüş olduğunuz gibi artık 4, 8, 12, 16 tane olmuş oldu. Yani 2 çarpı 2 formatına geçirdi. Bunu geri 1 çarpı 1'e alalım. Number of components dediği buradaki aslında görmüş olduğunuz bu kareler. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yatayda 8 tane. Buradaki yatayda yine 8 tane var ve toplamda şuradaki komponenti bize veriyor. Yani 64 tane. 505 çarpı 505 dediği de buradaki daha küçük olan kareler. Yani burada toplamda 505 tane. Yine burada da 505 tane küçük kareler var. Fill World seçeneğimiz var burada. Dünyayı doldur. Görmüş olduğunuz gibi dünyayı bayağı bir doldurdu. Buradaki seçenekleri otomatik arttırmış oldu. Biz bu kadar büyük bir landscape oluşturmayacağımız için orayı geri alıyoruz. Bizim 63x63'te toplamda 64 tane komponent kullanarak burayı oluşturmamız şu anlık yeterli. Ayarlarımızı yaptıktan sonra Create butonuna basıp landscape'imizi oluşturabiliriz. Landscape'imizi oluşturduktan sonra bizi otomatikman Sculpt bölümüne atıyor. Ama burada Manage kısmında göstermek istediğim şeyler var. Örneğin Add butonu gibi. Add butonuna tıklarsak görmüş olduğunuz gibi yeni bir komponent ekleyebiliyoruz veya Delete kısmından bunu silebiliriz. Onun dışında Select seçeneği var. Bununla yine burayı seçip burayla ilgili örneğin import edebilirim veya burayı export edebilirim. Onun dışında burada Spline seçeneğimiz var. Spline seçeneği bizim spline oluşturmamızı sağlıyor. Kontrol sol tıkla mesela. Buranın örneğin yol veya nehir gibi uzun bir yapı olduğunu düşünün. Bu bize ne kazandırıyor? Eğer o sistemi, o yapıyı burada kurarsak görmüş olduğunuz gibi burayı mesela z eksenini birazcık azaltalım ve landscape'in içine girmesini sağlayalım. Daha sonra burada Deform Landscape to Spline seçeneğinde All Splines'a tıklarsam
Görmüş olduğunuz gibi landscape'i buna göre deforme ediyor. Burayı mesela biraz daha aşağı indirelim. Daha belirgin olsun. Görmüş olduğunuz gibi birkaç kere bastığımda artık daha net bir şekilde görünür oldu. Landscape'i deforme etmiş olduk bu sayede. Yol veya nehir gibi böyle uzun yapılar kuracaksak bu aracı kullanabiliriz. İleride zaten bununla ilgili videoda gelir. Evet, şimdi direkt Sculpt seçeneğinden başlayalım. Şöyle sol tıkla görmüş olduğunuz gibi zemini yükseltebilirim. Ya da Shift sol tıkla zemini alçaltabiliyorum. Yine burayı da alçaltabilirim. Shift sol tıkla. Onun dışında burada bizim brush type'larımız var. Şu an en default ayarlarda yaptık. Burada brush type'ı göstermek istiyorum. Alpha brush dediğimiz buradaki bizim yüklediğimiz texture'ın alfa kanallarını kullanarak, örneğin bunu şurada texture channel'ını değiştirebilirsiniz. Mesela burayı alfa'ya alalım. Görmüş olduğunuz gibi beyaz renk aslında bizim yüksekliğimizi gösteriyor. Şu anda direkt buraya sol tıklayarak gördüğünüz gibi yükseltiyi oluşturabiliyorum. Bunu tabii ki default'a çekersek buradaki bizim beyazlar yüksekliğimiz, siyah da alçaklığımız. Görmüş olduğunuz gibi direkt bu şekilde bir yükselti oluşturabiliyorum buradaki texture'a göre. Onun dışında burada pattern brush seçeneğimiz var. Bu yine daha fazla seçenek sunuyor bize görmüş olduğunuz gibi. Ama bizim dairesel yuvarlak brush'ımızın kendisini kullanarak sunuyor tabii ki. Bu şekilde yine Shift sol tıkla da hatta burada bu şekilde bir yapı oluşturabilirsiniz. Onun dışında burada direkt Entire Landscape Component diyor. Yani buradaki komponentlerin tamamında yükseltme veya alçaltma yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra burada başka hangi ayarlarımız var? Simple'a dönelim. Strength'imiz var. Burada gücünü arttırabiliyoruz. Bu bize daha, mesela gördüğünüz gibi, daha güçlü bir şekilde bu yükseltiyi oluşturmamıza olanak sağlıyor. Yine burada brush size'ımız buradaki yuvarlağın görmüş olduğunuz gibi alanını genişletmemize olanak sağlıyor. Şu şekilde bir şuraya dağ oluşturalım hatta. Daha sonra burada brush fall off dediği, burada görmüş olduğunuz ortadaki çemberin dışa doğru ikinci bir çembere doğru gittiğini görüyorsunuz. Burada o ikinci kısım bizim brush fall off'umuz oluyor. Bunu hatta şu şekilde görmüş olduğunuz gibi küçültürsek artık hiç fall off'umuz kalmadı. Yani yumuşatma değeri hiç olmayacak. Bunu şurada gösterebiliriz boş bir alanda. Görmüş olduğunuz gibi direkt dimdik bir şekilde oluşturuyor. Bunu tabii ki ne kadar arttırırsanız o kadar yumuşak olur gördüğünüz üzere. Hemen bunu sıfırlayalım. Onun dışında Use Clay Brush var. Use Clay Brush daha yumuşak bir brush demek yani bizim için. Hemen gösterelim. Burada her şey Simple'da. Şu anda mesela sol tıkla boyarken görmüş olduğunuz gibi daha hassas, daha yumuşak böyle bir bize zemin oluşturma şeyi sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra Apply Without Moving seçeneğimiz var. Bunu eğer tikini kaldırırsak şu şekilde oluyor. Diyelim sol tıkla demin basılı tutarak yapabiliyorduk. Şu an basılı tuttuğumuzda bu olmuyor. Bunun devam etmesi için hareket ettirmemiz gerekiyor. Hemen bu ayarı da sıfırlayalım. Evet, Erase seçeneğinden devam ediyoruz. Erase adı üstünde silgi. Bizim burayı mesela oluşturmuştuk. Erase seçeneğine geldik. Yine gücü arttırabiliriz. Ama 0.3'te de kalabilir. Görmüş olduğunuz gibi bizim burayı silmemize olanak sağlıyor. Onun dışında şuraları da silelim hemen. Gelmişken şuraları temizleyelim. Burası kalabilir. Şurayı da silebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi tamamen siliyor. İlk haline geri getiriyor diyebiliriz. Buranın da ayarları var. Onun dışında smooth kısmına hemen değinelim. Smooth adı üstünde yumuşatma. Mesela buradaki şekli görüyorsunuz. Şeyden kalmış bu. Alfa kanalından çıkan bir şekil. Burada mesela buraya direkt şöyle sol tıkla yumuşatarak görmüş olduğunuz gibi temizlemiş olduk. Yine buradaki çıkıntıyı bakın gördüğünüz gibi yumuşatarak aslında düzeltmiş oluyoruz. Hemen buradaki flatten seçeneğine gelelim. Flatten düzleştirme aslında nasıl kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. Diyelim ben buradaki yüksekliği sol tıkla seçiyorum aslında. Buradan başlayarak. Burada sol tıka bastım şu anda. Bu tarafa doğru çekeceğim. Görmüş olduğunuz gibi aslında yüksekliğini direkt sıfırlamış oluyor. İlk seçtiğim alandaki bölgeye göre. Mesela şu anda burayı
Mesela en yüksek tepesini seçelim. Burayı basılı tuttuğumda görmüş olduğunuz gibi zaten etkiyi görüyorsunuz. Bu şekilde diğer alanların da yüksekliğinin ilk seçtiğim alandaki yüksekliğe dönüşmesini sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir alan oluşturmuş oldum. Hemen buradan ramp seçeneğine gelelim. Ramp seçeneği bizim rampa eklememizi sağlıyor. Mesela buradaki dağa sol tıkla ekledim görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra ikinci tıkımı da buraya yaptım. Buradaki add ramp bölümüne tıklayabilirim ya da mesela buradaki değerler biraz değişmiş. Burayı sıfırlayalım. Ramp width seçeneği buranın genişliğini. Follow seçeneği de şuradaki mesela şeyi belirtiyor. Yumuşatmayı. Burayı mesela birazcık arttıralım. Yine şurayı da büyütelim. Daha sonra add ramp butonuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi buradaki iki arazi arasına böyle bir rampa eklemiş oldu. Onun dışında erozyon var. Erozyon adı üstünde. Burayı mesela sol tıklayarak direkt. Erozyon tabi biraz güçlü bir araç. 0.3'te bile güçlü. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde erozyon seçeneğini uygulayabiliyorum. Bu şekilde bir görünüş sağlıyor bize. Onun dışında hidro seçeneği yine erozyon gibi ama bu sefer yağmurla erozyona uğramış gibi düşünün. Bu da aslında bir nevi aynısı. Şöyle şu köşelerde deneyebiliriz sanırsam. Görmüş olduğunuz gibi daha böyle bir erozyon yapıyor ama daha böyle düşük. Hatta bunu 0.3'e alsam bile görmüş olduğunuz gibi erozyon gibi daha böyle güçlü bir şekilde uygulamıyor. Bu da bu şekilde. Yine bir sürü ayarı var. Bunlarla uğraşarak istediğiniz erozyon ayarlarına ulaşıp yine o şekilde uygulayabilirsiniz. Noise'a değinelim. Noise yükselti oluşturuyor. Zaten şurada görselde gördüğünüz gibi aslında tamamen random. Bunu mesela düz bir alanda kullanırsak şöyle gösterelim. Hatta şöyle geniş açıdan yapalım. Şu şekilde uyguladık diyelim. Görmüş olduğunuz gibi daha doğal bir böyle bir yükselti vermiş oldu. Küçük küçük. Her yer aslında eşit değil de farklı yükseltide olmuş oldu. Daha doğal durdu diyebiliriz. Bu daha çok böyle zeminler için kullanılabilir. Köşelerde çok fazla kullanılmaz herhalde. Yani görmüş olduğunuz gibi biraz kötüleştiriyor yani çirkin duruyor. Onun dışında buradaki brush follow var. Bunlardan değinmedik herhalde bunlara. Brush follow bizim bu yumuşatmanın görüntüsünü belirliyor arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttuk herhalde ama zaten anlaşılıyor ne olduğu. Hemen noise seçeneğine geri dönelim. Noise seçeneğinde farklı bir ayarımız yok zaten. Onun dışında burada retop seçeneğimiz var. Bu köşeleri düzleştirmeye yarıyordu sanırsam ama 5.6 ile bu kaldırılmış. Bu kaldırıldığına göre bunu anlatmaya gerek yok. Hemen buradan visibility'ye geçelim. Visibility bizim direkt buradaki komponenti tıkladığımızda görünmez yapıyor. Yani oranın direkt bir boşluk oluşturduğunu düşünün. Ama bunun için Paint'te bizim materyal oluşturmamız gerekiyor. Bunu o yüzden biz bunu Paint'te yapacaktık. O yüzden bunu şu an gösteremiyorum. Onun dışında Mirror seçeneğimiz var. Mirror seçeneği şu anda görmüş olduğunuz sol tarafı direkt sağ tarafa entegre edecek. Görmüş olduğunuz gibi buradan ayarları var. Şu anda mesela bu tarafı bu tarafa geçirecek. Hemen Apply butonuna tıklayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekli bu tarafa yani ayna olarak karşılığı neyse aynada onu sağ tarafa geçirmiş oldu. Copy seçeneğini hemen gösterelim. Copy seçeneğinde mesela nereye kayboldu abi? Copy burada. Bunu bir clear diyelim. Temizlensin o. İlk tıkladığınızda böyle boş bir şey gelecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu burası gizmo kısmı olarak adlandırılmış burada. Burada mesela şuradaki kısmı alalım. Buranın içinde hangi alan varsa biz onu kopyalayabiliyoruz. Mesela böyle tam almıyor ama siz tabii ki tam ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde ayarlayalım biz şimdilik. Daha sonra buradan copy data to gizmo dersek görmüş olduğunuz gibi bu alanı buranın içine almış oldu. Daha sonra bunu gelip burada mesela tam ortasına bırakalım. Yapıştırmak için tabii Ctrl V yapmamız lazım. Yapıştırma kısa yolu. Görmüş olduğunuz gibi bunu yapıştırdıktan sonra bu şekilde şekli oluşturmuş oldu. Tabii sadece şu kısmı almış. Yine kötü durmadı, iyi. Daha sonra select aracımız var. Bu bizim seçim aracımız. Ne işe yarar? Bunu hadi şurada deneyelim. Mesela biz bu kısmı seçtik diyelim. Şöyle.
Evet, diyelim bu şekilde bir seçim yaptık. Hatta şurayı da seçelim. Evet, biz şimdi burayı seçtik ve buradaki default ayarlar gördüğünüz gibi. Biz eğer burada mesela Erase'e gelelim, herhangi bir silme işlemi yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi ortada yapmıyor. Şurada mesela köşelerde seçili olmadığı için oralarda yapıyor. Yine aynı şekilde şuralarda yaparız ama mesela burada yapamayız. Eğer buradaki negatif mask'i kaldırırsak görmüş olduğunuz gibi şu anda işlemleri sadece burada yapabiliyoruz. Tam tersi oldu. Mesela burada yapamıyoruz. Şurayı mesela şöyle birazcık sıfırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi select aracı da bu işe yarıyor arkadaşlar. Burada pek fazla ayarımız kalmadı. Burada bir layers kısmımız var. Layers kısmımız şu işe yarıyor. Bizim atıyorum buradan artıya basalım. Bizim yeni bir layer oluşturmamızı sağlıyor. Örneğin biz dağlar oluşturduk. Dağları burada farklı bir layer'a kaydedebiliriz. Biz zaten Paint'te mesela farklı bir layer kullanacağız. Burada Landscape'de farklı bir layer kullanacağız. Şu an mesela Landscape'imiz buradaki ana layer'da olmuş oldu. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Dilerseniz Paint kısmına geçelim. Evet, Paint bölümüne geçmeden önce şöyle Content Driver'ımı açayım. Burada ben fab.com'dan Megascans'ten görmüş olduğunuz gibi bu 3 adet texture'ları indirdim. Bunlar aslında materyal ama içinde texture var. Buradaki texture'ları kullanacağız. Bunları nasıl eklersiniz? Buradaki add butonuna basarsanız buradan fab'a tıklarsınız. Evet, burada materyal ve textures kısmı var. Burada arama kısmına örneğin grass yazarsak görmüş olduğunuz gibi bir sürü materyal çıkıyor. Bunların içindeki texture'ları kullanarak şimdi Paint bölümünde kullanacağımız materyali oluşturacağız. Hemen burayı kapatıyorum. Daha sonra buradan sol üstteki şu ikona tıklayarak burada level'ımın bulunduğu dosya konumunu açtım. Ben buraya bir adet materyal, bunun adını da M alt dire landscape koyalım. Daha sonra bunu buradan tutup ya da buradan seçtikten sonra burada landscape'e tıklayıp buradaki landscape materyali atmamız gerekiyor. İsterseniz buraya tıklayarak da yazabilirsiniz. Hadi öyle yapalım. M alt dire landscape. Evet. Direkt seçince görmüş olduğunuz gibi artık bizim materyalimizin buraya uygulandığını görüyoruz. Şimdi bu materyalin içine girip burada birazcık düzenleme yapacağız. Öncelikle burada buna da tıklıyoruz ve sol tarafta bunun Use Material Attributes kısmını işaretliyoruz. Daha sonra burada hemen Landscape Layer Blend, bir adet Landscape Layer Blend nodu çağırdık. Daha sonra burada bizim buraya layer'larımızı eklememiz gerekiyor. Buradan bende 3 adet olduğu için 3 tane ekliyorum. Örneğin ilk layer'ımızın adı bizim Grass olsun. İkincisi hemen şuradan bakabiliriz hatta. Content, Fab, Megascans, Gravel ve Rock adında 2 tane daha var. Hemen şöyle buradaki Gravel olsun. Daha sonra bir de Rock. Bu daha çok yamaçlarda kullandığımız taş gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra buradan her biri için Make Material Attributes nodunu ekleyeceğiz. Bundan 1, 2, şöyle 3 tane ekleyebiliriz. Daha sonra hepsini buraya bağlayalım. Şimdi öncelikle buradan Grass ile başlayalım. Şimdi Grass'ta görmüş olduğunuz gibi 4 tane texture var ama biz şu anda sadece Base Color bir de Normal Map'i kullanacağız. Şu şekilde hemen geliyorum. Base Color'a buradan Normal Map'imi de Normal'a aktarıyorum. Daha sonra buraya bir tuşuna basılı tutarak sol klikle boş bir yere tıkladığınızda bu şekilde bir node gelecek. Burada buraya bir değerini atıyorum ama şimdi atamayayım bunu. Görmeniz için ayarladıktan sonra yapacağız.
Şimdi daha sonra diğer materyalleri de ayarlayalım. Hemen gelelim. Gravel. Yine base color ve normal alalım. İkinci seçeneğimiz gravel'mış. Tamam. Hemen base color'a, normal'a da buradaki normal'a bağladık. Daha sonra hemen diğer materyalimize girelim. O da rock cliff. Şuradan ikisini alıyoruz. Şu şekilde bağladık. Bunu da normal'a bağlayacağız. Şunları az sonra yapacağım. Şimdilik şunu hatta şöyle alırsam çok daha iyi olur görmeniz açısından. Bunları apply diyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda burayı uyguladık. Daha sonra bizim buradan şuradaki butona tıklamamız lazım. 5.5'ten sonra farklı, 5.5'ten öncesi için burada bu buton yok diye biliyorum. Buradan gelip Create Layers from Assigned Materials dediğimizde buradaki materyali, şuradaki materyali ayarlamış olduğunuzdan emin olun. Görmüş olduğunuz gibi ayarladığımız bütün seçenekler buraya geldi. Daha sonra buradan şuradaki Create Layer Info butonuna tıklayacağız. Ve buradan Weight Blended Layer'a tıklamamız gerekiyor. Direkt dosya konumunda oluşturuyor zaten. Hemen hepsi için tek tek oraya tıklayalım. Evet, üçü için de oluşturduk. Şimdi buradaki layers kısmını da kullanabiliriz. Şöyle göstereyim hatta. Mesela buradaki layers'a tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bütün yaptığım değişiklikler gitti. Ben biraz daha değiştirmiştim bu arada buradaki haritayı. Buradan mesela artı butonuna tıklayalım. Bir adet layer daha ekleyelim. Burası da mesela layer 1 bizim şeyimiz olsun. Paint yazalım. Burası da bunun adını değiştirebiliyor muyuz? Çok iyi. Ee, Sculpt. Bunun adı da Sculpt olsun. Mesela bunu kapatırsak şu an tabii bir şey yapmadığımız için değişmeyecek. Hemen buradan mesela Grass'ı uygulayalım. Şöyle başlangıç noktamıza uygulayalım hatta. Biraz da büyütelim brush size'ımızı. Görmüş olduğunuz gibi şu anda dünyamızı boyamaya başladık. Şöyle birazcık daha büyük yapalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi birazcık böyle parlaklık vuruyor. Onu hemen göstereceğim nasıl çözeceğinizi. Burada bunları bu yüzden ayarlamıştık. Roughness kısmına bunları bağlarsak bu görmüş olduğunuz aşırı parlaklık gidecektir. Hemen bunları bağlıyoruz ve apply diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parlaklık daha normal bir seviyeye düştü. Evet, landscape'imizi şuraya koyalım. Hemen dünyamızın boyamasını birazcık tamamlayalım. Daha sonra şuradaki tiling sıkıntısına bakacağız. Şöyle tamamen öncelikle bir grass'a boyayalım bence burayı. Şurada unsaved diyor mesela, bunları kaydetmeyi unutmayın. Hemen bir kayıt da alalım. Şimdi rock kısmına geçebiliriz. Bizim burayı biraz daha küçültelim hatta. Şöyle bir bakalım nasıl bir şey olacak. Şuraları bununla kaplayalım şimdilik. Mesela şuraları çakıl yapsak nasıl duruyor? Onun dışında şuralara böyle çakıl atabiliriz. Şuraları yine taş yapalım. Bu şekilde yani materyalleri ayarladıktan sonra dünyanızı bu şekilde boyayacaksanız daha fazla boyama zaten şu an yapmaya gerek yok. Onun dışında şöyle bir dünyaya girelim bakalım. Yani aslında boyutu güzel ama çok fazla tekrar var. Hemen ona bir bakalım. Çözebilecek miyiz? Ondan sonra da bölümü bitiririz zaten. Evet dostlar, şimdi tiling repeating yani texture'ların tekrar etmesi şurada gördüğünüz gibi. Bu olayı çözmek için öncelikle bizim materyalimizi açmamız gerekiyor. Tekrardan şuradan bir materyalimi bulayım. Evet, materyalimizi bulduk landscape'te. Buradan çift tıklarsak açarız ya da dosya konumundan açarsınız. Şöyle yine burayı şu şekilde sağ tarafa alalım. Burayı birazcık büyütelim. Şimdi bizim bunu 3 materyale de uygulamamız gerekiyor. Hangisinde hani tekrar varsa zaten hepsinde var bizde. Şu şekilde
Mesela buradan UV'den tutalım. Landscape, Layer, Coordinate alalım birkaç tane. Hepsi için şöyle bunun için de alalım. Şimdi öncelikle bunu tek başına kullanırsak tabii bir şey elde edemeyeceğiz. Şöyle gösterelim. Burada mesela bizim landscape, mapping scale ve mapping rotation'ımız var. Bunlarla mesela oynayarak, büyüterek normalde hani buradan kurtulmaya çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Bu aslında çok büyük bir değer olursa, atıyorum 15 deneyelim. Bakalım yine kurtulabilecek miyiz? Yani bunu ne kadar büyütürsek büyütelim biz kurtulamıyoruz. Bunun için biz şöyle yapacağız. Burada bizim mapping rotation ayarımız var görmüş olduğunuz gibi. Bunu hatta şöyle bir 7 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi aslında bu birazcık çevirdi. Bunu biz şöyle, bunu add yapacağız. Ekleyeceğiz buraya. Buraya da bizim texture variation nodumuzu ekleyeceğiz. Hatta şu an şöyle bir deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi böyle yamuk yumuk bir şeyler oldu. Bir tık aslında düzelt sayılabilir ama yine de tekrar ediyor. Şimdi bunun için buradan örneğin random offset'i alıp bir deneyelim. Mesela bakalım nasıl olacak. Bir farkı yok. Burada mesela bizim random rotation and scale var. Bunu static bool ekleyerek buradaki tiki işaretlersek bunu onaylamış oluyoruz. Ve buraya apply dedik, bağladık, apply dedik. Bir de böyle bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi pek bir fark var mı? Şu an ben de göremedim bir fark. Şundan dolayı olabilir. Hemen buradan bunu bağlayalım. Apply diyelim bakalım sorun. Yani yine tekrar ediyor ama daha iyi hale geliyor gibi. Şimdi buradan bizim variation scale dediğimiz burada bir input var. Bir tuşuna bastım. Sol tıkla. Hemen burada boş bir yere tıkladığımda böyle bir node geliyor. Bunu buraya bağlayalım. Buraya da 0.5 diyelim bakalım. Şimdi ne olacak? Evet görmüş olduğunuz gibi bir tık daha böyle random, rastgele bir şeyler yaptı. Şöyle hatta dünyanın içine gidip bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu an çok daha iyi oldu bence. Tamamen rastgele böyle döndürüyor. Hatta burada mesela siz buradaki static bool'u da kaldırabilirsiniz. Bakalım böyle nasıl olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer hani o alttan da gelen bir randomness vardı yani rastgelelik. O gitti. Üsttekinin 0.5 değerinin verdiği bir rastgelelik kaldı. Hani şu an çok daha iyi oldu diyebilirim. Hatta şöyle şunu şöyle yukarıya koyalım. Burada bir ESC'ye basalım. Yani bence çok daha iyi oldu. Tabi bu texture'ın küçük olduğu durumlarda eğer texture'ı büyütmek isterseniz bu sefer şöyle yapabilirsiniz. Bunu yine buraya alalım. Sizde tabii ki şartlar farklı olabilir. Burada mesela bunu kullanmazsınız ya da direkt buradan da scale kısmından arttırabilirsiniz ama onu kullanmayacaksanız tabii ki bu add nodunu eklemenize gerek yok. Bunlarla işiniz olmayacak. Buradan direkt shifted UV'yi bağlarsınız. Yine buraya da bağlayın bu arada. Oraya bağlamadık az demin ama bunu geldik. Bu 0.5 diyelim. Bunu yine buraya bağladık. Apply dedik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda texture'ımız biraz daha büyüdü. Ve yine bir tekrar görmüyorum ben. Şu anda görmüş olduğunuz gibi texture büyüdü. Buradaki 0.5 değerini bu arada atıyorum 0.9 yaparsak bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Görmüş olduğunuz gibi daha büyüdü mü, küçüldü mü? Daha büyüdü gibi. Static bool'u da kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi şu an mesela bir tık daha tekrar var gibi ama tabi bu dünyadayken anlaşılır mı? Ona da siz karar verin. Yani yapabileceğiniz genelde tüm ayarları gösterdim. Burada mesela eğer texture'ın şunu mesela kullanmamıştık değil mi? Bunu 0.6'ya alalım bu sefer. Böyle bu şekilde texture variation. Daha sonra bunu buraya ekliyoruz. Bunu da UV'ye bağlıyoruz. Yine normal map için de bağlayalım. Buradan birazcık mesela ayar yapabiliriz. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi burada random rotation and scale'i
input'una bağlayalım bu static ball'u. Yine apply diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet bence yeterli. Şunu hatta bir daha bir denemek istiyorum. Hmm. Bununla daha iyi oluyor gibi. Bunu hemen buraya geri bağlayalım. Yine burada farklı seçenekler de var. Variation Levels'ta da deneyebilirsiniz. Ben böyle sevdim ya. Böyle güzel. Hatta birazcık şöyle scale'ı da arttırabiliriz mesela. 2 yapalım. Şu anda mesela scale ölçeği de birazcık artmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi artık tamamen farklılaştı. Özellikle mesela şuradan dağa bakarken dağa özellikle çok tekrar ediyor. Hemen şurayı komple şöyle kopyalayalım. Burayı silelim. Direkt bunu yapıştırabiliriz artık. Şunu yapıştıralım. Sonra yine bunu UV'ye yapıştıralım. Normal map'in. Bunu sildik. Yine bir kere daha bunu yapıştırdık. Hemen bunu da UV'lere bağlıyoruz. Hemen şimdi bir apply diyelim. Evet şu an dağ text Evet şu an dağın texture'ı gördüğüm kadarıyla tekrar etmiyor. Çok daha normal bir texture'a dönmüş oldu. Şöyle hatta dibine giderek bakalım. Yani dağın texture'ı tabi biraz da şey olduğu için en azından az deminki görüntüden kurtulduk. Şurada bizim şeyimiz vardı. Kuma gidip bakalım. Evet, buradaki de çok daha iyi olmuş oldu. Tekrar hiç yok gibi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tekrar olayını da engelleyebilirsiniz. Onun dışında burada materyalimizi şuraya koyalım, kaydedelim. Daha sonra buradan bir Shift 2 yaparak Landscape moda geçelim. Burada hemen Layer kısmında göstermiş olalım. Öncelikle Sculpt'ı kapatırsam şu anda görmüş olduğunuz gibi dağlarımız, taşlarımız gitti. Bunu açarsam onlar geri gelecek. Paint kısmına basarsam da görmüş olduğunuz gibi Paint'imiz gidiyor. Bunu da şimdi açabiliriz. Layers da bu şekildeydi. Evet, şöyle gelelim haritamıza, yukarıdan bakalım. Evet, bu bölümün burada sonuna geliyoruz dostlar. Bir sonraki bölümde buraya belki bir deniz, göl bir şey ekleyebiliriz ya da nehir ekleyebiliriz. Burayı düzenleyebiliriz. Onun dışında burada bizim foliage modumuz var. Foliage ile buraya ağaçlandırma ekleyebiliriz. Duruma göre bakacağız artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.